Tarih fısıltısına hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nda gücün sadece tahttaki padişahların değil, harem duvarları ardında dünyayı yöneten, zeka ve entrika ile yoğrulmuş kadınların elinde olduğu o kanlı ve görkemli döneme Kadınlar Saltanatı'na adım atıyoruz. Bugün bu efsanevi dönemin son ve en kudretli temsilcisi olan Turhan Sultan'ın hayatta kalmak ve devleti kurtarmak için verdiği o amansız iktidar savaşını anlatacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun en karanlık dönemlerinden birinde Topkapı Sarayı'nın altın varaklı duvarların ardında kalın demir parmaklıklarla ve devasa asma kilitlerle örtülü bir sır yatıyordu. 22 yıl boyunca gün ışığına hasret bırakılan, her an boynuna dolanacak bir ipeğin korkusuyla yaşayan bir zihin. 22 koca yıl. Bir insan ömrünün en verimli, en enerjik yılları dört duvar arasında gölgelerin fısıltısıyla tüketilmişti. Dışarıdaki dünya, fetihler, isyanlar ve saray entrikalarıyla sarsılırken, kafeste tutulan bu genç prensin tek gerçekliği, ölümün soğuk nefesini her daim ensesinde hissetmekti. Dışarıdan gelen her ayak sesi, onun için celladın ayak sesiydi. Ve gün geldi, o ağır demir kapının önünde, imparatorluğun en kudretli kadını, Kösem Sultan belirdi. Oğlu 4. Murat ölmüş, hanedanın tek erkek varisi kafeste kalmıştı. "Çık dışarı, taht senindir," diye seslendiğinde içeriden gelen yanıt sadece çığlıklardan ibaretti. İçerideki adam bunun bir tuzak olduğuna o kadar emindi ki kapıyı açmayı reddetti. Zihni öylesine parçalanmıştı ki ancak abisi Sultan Murad'ın kefenlenmiş cansız bedeni gözlerinin önüne, kafesin kapısına kadar getirildiğinde dışarı adım atmaya cesaret edebildi. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin yeni hükümdarı tahtına bir cesedin üzerinden atlayarak geçiyordu. Ancak bu sadece başlangıçtı. O kapı açıldığında deliliğin sınırlarında gezinen bir zihin sadece özgürlüğüne kavuşmuyor, aynı zamanda tüm imparatorluğun kaderini de ellerine alıyordu. Kafes sistemi onu belki hayatta tutmuştu, fakat aklını çoktan yok etmişti. Bu, gücün aklı nasıl zehirlediğinin, bir kadının imparatorluğu yıkımın eşiğinden nasıl kurtardığının ve kadınlar saltanatının son büyük mücadelesinin hikayesi. Tarihin en karanlık sırlarını çözmek, ihtişamın ardındaki psikolojik çöküşe tanık olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Turhan Sultan ve Kösem'in kanlı iktidar savaşı başlıyor. Bölüm 1. Bozkır'ın Kızı. Yıl 1639. Uçsuz bucaksız Rutenya stepleri, yani bugünkü Ukrayna toprakları. Soğuk rüzgarların estiği, hayatta kalmanın bile başta başına bir mücadele olduğu bu topraklarda doğan Nadia adındaki genç kız, kaderinin onu dünyanın en güçlü imparatorluklarından birinin kalbine sürükleyeceğinden habersizdi. Huzur, acımasız bir Tatar akınıyla son buldu. Kırım Tatarları, Osmanlı pazarlarına köle sağlamak için sık sık bu topraklara baskınlar düzenlerdi. Ailesinden, yurdundan ve dilinden vahşice koparılan 12 yaşındaki Nadia için özgürlük artık sadece uzak bir anıydı. Zincirlere vurulmuş halde korku ve bilinmezlik içinde geçen haftalar. İnsanların bir eşya gibi alınıp satıldığı esaret yollarında yüzlerce çocukla birlikte Karadeniz'in karanlık sularını aşarak İstanbul'a getirildi. Bu yolculuk onun masumiyetinin sonu, hayatta kalma içgüdüsününse başlangıcıydı. Nadia'nın olağanüstü güzelliği ve zekası kısa sürede tüccarların dikkatini çekti. Kör Hafız adındaki bir paşa tarafından satın alınan genç kız, çok geçmeden Osmanlı'nın en kudretli kadını olan Valide Kösem Sultan'a değerli bir hediye olarak sunuldu. Kösem Sultan, bu parlak gözlü kızda sıradan bir cariyeden fazlasını görmüştü. Adı, bağışlanmış, merhametli anlamına gelen Turhan olarak değiştirildi. Harem, sıradan bir saray dairesi değil, katı kuralları olan ölümcül bir okuldu. Turhan, burada yıllarca İslam'ı, Kur'an'ı, edebiyatı, müziği ve en önemlisi saray adabını öğrendi. Kösem Sultan onu bizzat kızı Atike Sultan'ın yanına eğitime göndererek gelecekte oynayacağı piyon rolü için özel olarak hazırlıyordu. Haremde hiyerarşi her şeydi. Yüzlerce kadın arasından sıyrılıp sultanın dikkatini çekmek, zeka kadar şans ve kusursuz bir strateji gerektiriyordu. Turham, etrafında dönen entrikaları sessizce izliyor, kimin kime dost, kimin kime düşman olduğunu belleğine adeta kazıyordu.
Turhan'ın eğitim gördüğü bu dönemde sarayın derinliklerinde Şimşirlik adı verilen bölümde karanlık bir uygulama devam ediyordu. Kafes sistemi. Fatih Sultan Mehmed'in getirdiği kardeş katli yasasının yarattığı vahşete bir çözüm olarak ortaya çıkan bu sistem, şehzadeleri idam etmek yerine sarayın bir odasına hapsediyordu. Tahtın varisi olan İbrahim, bu acımasız sistemin kurbanlarından sadece biriydi. Kardeşlerinin boğdurulduğunu bilerek 22 yıl boyunca sıranın ne zaman kendisine geleceğini beklemişti. Ölüm korkusuyla geçen bu uzun tecrit onun zihnini yavaş yavaş paramparça etmişti. Dışarıdan bakıldığında ihtişamlı ve erişilmez duran Topkapı Sarayı aslında kederle, korkuyla ve hayallerin yıkımıyla dolu bir altın kafesti. Surlar aşılmaz, kapılarsa ancak içeriden açılırdı. 1640 yılında 4. Murat vefat ettiğinde İstanbul bir dönemin kapanışına şahitlik ediyordu. Hanedanın soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Turhan'ın özenle yetiştirildiği bu günlerde devletin bekası artık kafesten çıkarılacak o yaralı zihnin, yani Sultan İbrahim'in omuzlarındaydı. Bölüm 2. Beli Padişah. Tahta çıkan Sultan İbrahim, halk arasında kısa sürede deli lakabıyla anılmaya başlandı. Yaşadığı ağır psikolojik travmalar, ani öfke patlamaları, mantıksız kararlar ve aşırı israfla kendini gösteriyordu. Devletin tüm yönetim yükü ise onun bu zayıflığını kendi gücünü pekiştirmek için bir fırsat olarak gören annesi Kösem Sultan'ın omuzlarındaydı. Hanedanın devam etmesi gerekiyordu ve Kösem Sultan, oğlu İbrahim'in dikkatini çekmesi için yetiştirdiği en özel cariyelerden biri olan Turhan'ı sundu. Plan işe yaramıştı. İbrahim'in ilgisini çeken Turhan, artık sadece bir cariye değil, padişahın gözdesi, yani başhasekiydi. 1642 yılı Ocak ayında Turhan Sultan, Osmanlı hanedanını yok olmaktan kurtaran o kritik doğumu gerçekleştirdi. Şehzade Mehmet dünyaya gelmişti. Bir padişah annesi olma yolunda ilk adımını atan Turhan, artık saraydaki konumunu sağlamlaştırmış, ancak aynı zamanda hedef tahtasına da oturmuştu. İbrahim'in dengesiz ruh hali, haremi kaosa sürüklüyordu. Yüzlerce cariye alıyor, devletin hazinesini Samur Türkler ve mücevherler için boşaltıyordu. Hatta Telli Haseki olarak bilinen Hümaşah Sultan ile dillere destan bir düğün yaparak onu baş tacı etmiş, İbrahim'in kız kardeşlerini ve Turhan dahil diğer Hasekileri ona hizmetçi yapmıştı. Bu aşağılanma, Turhan Sultan'ın içinde yanan ateşi körükledi. Harem artık sadece bir yaşantı yeri değil, hayatta kalmak için ittifakların kurulup bozulduğu bir satranç tahtasıydı. Turhan, Kösem Sultan'ın gölgesinde ne kadar tehlikede olduğunun farkına varmaya başlamıştı. İbrahim'in akıl dışı harcamaları ve devleti uçuruma sürükleyen kararları en sonunda bardağı taşırdı. Ekonomik kriz, Yeniçerilerin ve ulemanın sabrını tüketmişti. Kösem Sultan'ın da onayıyla bir darbe yapıldı. İbrahim tahttan indirilip hayatı boyunca korktuğu o kafese geri kapatıldı ve kısa bir süre sonra da boğdurularak öldürüldü. Osmanlı tahtına henüz 6 yaşındaki Şehzade Mehmet, yani Turhan'ın oğlu çıkarıldı. 4. Mehmed'in tahta çıkışı, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yönetim krizini de beraberinde getiriyordu. Bir yanda padişahın annesi Turhan Valide Sultan, diğer yanda ise padişahın büyük annesi, yılların kurt siyasetçisi Büyük Valide Kösem Sultan. İstanbul'da hava karardığında Boğaziçi'nin serin sularına sarayın bitmek bilmeyen entrikaları yansıyordu. Devlet, iki güçlü kadının egemenlik savaşına sahne olmak üzereydi. Geleneklere göre naibe-i saltanat, yani devlet naipliği makamı, padişahın annesi olan Turhan Sultan'a aitti. Fakat Kösem Sultan, yılların getirdiği alışkanlıkla iktidarı bırakmaya niyetli değildi. Turhan çok genç ve tecrübesiz, devleti yönetemez bahanesiyle fiili olarak gücü elinde tutmaya devam etti. Turhan için artık geri dönüş yoktu. Ya bu durumu kabullenip silinip gidecek ya da Kösem Sultan'a boyun eğmeyerek kendi savaşını başlatacaktı. Saraydaki bu çekişme İstanbul sokaklarına dalga dalga yayılıyordu. Yeniçeriler, sipahiler ve halk bu çift başlılıktan rahatsızdı. İki kraliçenin yaklaşan savaşı sadece haremin değil,
tüm Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini belirleyecek kadar şiddetli ve kanlı olacaktı. Bölüm 3. İki Kraliçe. Kösem Sultan sarayda Valide-i Muazzama yani Büyük Valide unvanıyla adeta yarı tanrıça gibi hüküm sürüyordu. Devletin tüm gelirleri, bürokratik atamalar ve orduyla olan ilişkiler onun tek elindeydi. Altın sırmalı kaftanları ve etrafında fır dönen yüzlerce hizmetkarıyla gücünün zirvesinde görünüyordu. Ancak bu ihtişam, yaklaşan fırtınanın sadece bir kamuflajıydı. Sarayda görünmez bir sınır çizilmişti. İki kadın, iki ayrı iktidar merkezi yaratmıştı. Bir tarafta Yeniçerilerin ve eski devlet adamlarının desteğini arkasına alan tecrübeli Kösem, diğer tarafta ise saray ağaları, genç bürokratlar ve Anadolu'dan gelen paşalarla ittifak kuran Zeki Turhan. Taht bir taneydi ama üzerinde iki gölge vardı. Bu sessiz soğuk savaş çok geçmeden açık bir kamplaşmaya dönüştü. Harem koridorlarında kimse kimseye güvenemez olmuştu. Fısıltılar, iftiralar ve rüşvetler sarayın günlük rutini haline geldi. Turhan Sultan her adımını büyük bir dikkatle atıyor, Kösem'in hatalarını sabırla bekliyordu. Fakat Kösem Sultan boş durmuyordu. Kendi öz torunu, küçük padişah 4. Mehmed'in zekasından ve Turhan'a olan bağlılığından rahatsız olmaya başlamıştı. Kontrol edemediği bu çocuğu tahttan indirip, yerine daha kolay yönetebileceği, annesi saf olan Şehzade Süleyman'ı geçirmeyi planlıyordu. Ancak Kösem'in unuttuğu bir şey vardı. Turhan Sultan, kendi kurduğu istihbarat ağıyla sarayın her köşesini dinliyordu. Harem ağalarından Süleyman Ağa, Kösem'in bu karanlık planını bir gece yarısı Turhan'a ulaştırdı. Torununun öldürüleceğini öğrenen Turhan, ilk darbeyi vuranın hayatta kalacağını anlamıştı. O gece Turhan Sultan, güvendiği saray ağalarını gizlice topladı. Zaman aleyhlerine işliyordu. Eğer gün doğarsa, Kösem'in Yeniçeri müttefikleri sarayı basacak ve hem Turhan'ı hem de oğlunu yok edecekti. Karar kesindi. Kösem Sultan bu gece ortadan kaldırılmalıydı. Bu, Osmanlı tarihinin en kanlı ve en cüretkar kararlarından biriydi. Kösem Sultan o gece odasında kendisine sunulan şerbette zehir olabileceğinden şüphelenerek hiçbir şey yememiş, içmemişti. Ancak tehlikenin kendi koridorlarından, içeriden geleceğini tahmin edememişti. O, devleti yönetmeyi biliyordu ama Turhan, insanları yönetmeyi öğrenmişti. Gece yarısını geçe, silahlı saray ağalarından oluşan bir grup, Kösem Sultan'ın dairesine doğru harekete geçti. Kilitli kapılar balyozlarla kırıldı. Sadık hizmetkarlar birer birer etkisiz hale getirildi. Harem, tarihindeki en büyük dehşet gecesini yaşıyordu. Sesleri duyan Kösem Sultan, dolabın içine saklanarak kurtulmayı denedi. Fakat üzerindeki ipek elbiseden kopan bir parça onu ele verdi. Dışarı sürüklenen büyük valide, yaşamı boyunca kurduğu tüm ittifakların onu terk ettiğini, yapayalnız kaldığını o an anladı. O kanlı gecenin sabahına, Osmanlı İmparatorluğu yeni bir devirle uyandı. Yarım yüzyıla damgasını vuran Kösem Sultan, kendi dairesinde bir perde ipiyle boğularak öldürülmüştü. Artık sarayda tek bir kadın vardı, tek bir kraliçe. Turhan Sultan hayatta kalmış ve zaferini ilan etmişti. Bölüm 4. Tek başına. Kösem Sultan'ın ölümü sadece sarayda değil, tüm başkentte şok etkisi yarattı. Cenazesi Sultanahmet Camii'nden kaldırılırken İstanbul halkı "Validemiz öldü, devlet öksüz kaldı" diye ağıtlar yakıyordu. Turhan Sultan zafer kazanmış olsa da halkın gözünde katil bir gelin olarak algılanmanın ağır yükünü taşıyordu. Şimdi sarayın o ihtişamlı salonlarında tek başınaydı. Artık ne sığınabileceği bir Kösem Sultan vardı, ne de suçlayabileceği bir rakip. Tüm sorumluluk, tüm hatalar, imparatorluğun tüm günahları ve sevapları onun omuzlarındaydı. Daha 20'li yaşlarının ortasında, dünyanın en zor makamlarından birinde yalnız bir kadındı. Oğlu henüz 9 yaşındaydı. Devlet işleri bekleyemezdi. Turhan Sultan, Divan-ı Hümayun toplantılarına katılmaya başladı. Padişahın oturduğu tahtın hemen arkasında, kafes arkasından vezirleri dinliyor, onlara sorular soruyor ve devlet işlerini doğrudan yönlendiriyordu. O, perde arkasındaki padişah olmuştu. Vezirler bu duruma alışkın değildi. Bir kadının kararlı sesi kafes arkasından yükseldiğinde,
tecrübeli paşalar bile başlarını eğerdi. Turhan zekasıyla onların saygısını kazandı. Askeri harcamaları denetledi, rüşvetçi valileri görevden aldı ve adaleti sağlamaya çalıştı. O dönemden günümüze ulaşan kendi el yazısıyla yazdığı Hattı Hümayunlar'da, yani padişah emirlerinde, onun ne kadar detaycı ve devletin her hücresine hakim bir yönetici olduğunu görüyoruz. Donanma ne durumdadır? Askerin maaşı neden gecikmiştir? Gibi net ve hesap soran yazıları onun otoritesinin kanıtıydı. Ancak Turhan Sultan ne kadar çabalarsa çabalasın, imparatorluk içeriden çürümeye devam ediyordu. Anadolu'da patlak veren Celali isyanları, vergi toplanamamasına ve halkın köylerini terk edip dağlara kaçmasına neden oldu. Eşkıyalar şehirlere inmiş, güvenlik tamamen ortadan kalkmıştı. Bir zamanlar refah içinde yüzen Anadolu köyleri artık yangın yeriydi. Tarım durmuş, ticaret yolları kesilmişti. Turhan Sultan saray penceresinden bakarken kendi ihtişamıyla tebaasının yaşadığı sefalet arasındaki uçurumun devletin sonunu getireceğinin farkındaydı. İstanbul'da ise ekonomik kriz dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Piyasada değeri düşürülmüş, ayarı bozulmuş akçeler dolaşıyor, esnaf dükkanlarını kapatıyordu. Enflasyon o kadar yüksekti ki bir ekmek alabilmek bile sıradan bir vatandaş için hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştü. Turhan Sultan, çözümler üretmek için peş peşe sadrazamlar değiştirdi. Birkaç ay içinde görevden alınan, idam edilen sadrazamların ardı arkası kesilmiyordu. Hazine boşalmış, Yeniçeriler 3 aylık maaşlarını alamadıkları için sürekli saray kapılarına dayanıp isyan tehdidi savurur olmuştu. Devletin damarlarındaki kan çekiliyordu. Turhan Sultan, her şeyin bittiği düşünülen o karanlık günlerde tarihi bir karar vermek zorunda olduğunu anladı. İktidarı tek başına elinde tutmak ihtirasından vazgeçmeli. Bu koca yükü taşıyabilecek güçlü ve acımasız bir iradeye devretmeliydi. Kendi elleriyle kurduğu saltanattan vazgeçecek kadar devleti seven bir valide sultan. O karar, Osmanlı'yı uçurumdan döndürecekti. Bölüm 5. Büyük Teslim. Turhan Sultan, saray eşrafına ve güvendiklerine tek bir emir verdi. Bana devleti kurtaracak bir adam bulun. Gözler, yaşı 80'e merdiven dayamış, Anadolu'da sessiz sedasız yöneticilik yapmış, Arnavut kökenli, yaşlı bir adama çevrildi. Adı Mehmet Paşa'ydı. Kimse ondan büyük bir beklenti içinde değildi. O geçici bir çözüm, kolayca yönetilebilecek yaşlı bir sadrazam olarak görülüyordu. Ancak Köprülü Mehmet Paşa, tarih sahnesine sıradan bir vezir olarak çıkmaya niyetli değildi. O, çürümüş olan sistemi temelinden sarsacak, devlete eski kudretini kan ve demirle geri verecek olan efsanevi Köprülüler devrinin kurucusuydu. Zayıf bedeni, çelik gibi bir iradeyi gizliyordu. Köprülü Mehmet Paşa, padişahın ve valide sultanın huzuruna çıkarıldığında Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptı. Sadrazamlık mührünü kabul etmek için şart koştu. Atayacağı kişilere kimse karışmayacak. Hakkında bir şikayet olursa kendisine sorulmadan karar verilmeyecek ve saray kesinlikle devlet işlerine müdahale etmeyecekti. Turan Sultan, kafesin arkasından bu ihtiyar adamın cüretkar sözlerini dinlerken derin bir sessizliğe büründü. Bu şartları kabul etmek, yıllardır uğruna savaştığı, kan döktüğü iktidarından tamamen vazgeçmesi, perde arkasındaki sultanlığı bırakması demekti. Kendi hırslarıyla devletin bekası arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Ve o, büyük teslim anı geldi. Turhan Sultan, tereddüt etmeden köprülünün tüm şartlarını kabul ettiğine yemin ederek mührü bizzat ona teslim etti. Bu sadece bir mühür teslimi değil, 70 yıl süren kadınlar saltanatının fiilen sona ermesiydi. Turhan, iktidarı bir erkeğe değil, bizzat devletin ta kendisine iade ediyordu. Mührü alır almaz köprülünün tavrı anında değişti. Divanda adeta fırtınalar kopardı. Artık karşısında güçsüz bir paşa değil, yetkileri elinde tutan acımasız bir diktatör vardı. İlk işi, saraydaki rüşvet çarkını kırmak, devleti kendi çıkarları için sömüren paşaları ve bürokratları temizlemek oldu.
Anadolu'daki Celali isyancılarına, İstanbul'da şımaran Yeniçerilere ve isyankar sipahilere karşı tavizsiz bir savaş başlattı. Ayaklananların başları ezildi, çeteler darmadağın edildi. Devletin gücü halkın hafızasına bir kez daha, bu kez korkuyla kazınıyordu. Köprülü, devleti kan revan içinde kalsa da yoğun bakımdan çıkarmayı başarmıştı. Onun adaleti keskin ve acımasızdı. İhanet edenin gözyaşına bakılmadı. Sürgüne değil, doğrudan celladın satırına gönderildi. Sarayın önündeki cellat kuyuları isyankârların kanıyla dolup taştı. Ancak bu acımasız dönem, parçalanmak üzere olan bir imparatorluğu mucizevi bir şekilde yeniden tek parça haline getirdi. Turhan Sultan verdiği sözü tuttu. Köprülünün icraatlarına hiçbir şekilde müdahale etmedi. Onu uzaktan, sarayının bahçelerinden sessizce izledi. İktidarı bırakmanın huzuruyla, oğlu Padişah 4. Mehmed'in devletin başında sağlamca duruşunu görmenin gururunu yaşıyordu. Fırtına dinmiş, bulutlar dağılmıştı. Hazine yeniden dolmaya, ordu zaferler kazanmaya, Anadolu'ya huzur gelmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti, köprülüler sayesinde yeniden o ihtişamlı günlerine dönerken, Turhan Sultan ismini savaşlarla ve kanla değil, taşla, sanatla ve merhametle tarihe kazımak için yeni bir yolculuğa hazırlanıyordu. Bölüm 6. Taştan ve merhametten bir miras. Devletin yükünü yetenekli sadrazamlara bırakan Turhan Sultan, artık devleti bizzat yöneten bir naipten, halkın yaralarını saran bir valide-i şefkate dönüştü. İlk işi, savunmasız kalan imparatorluğun kapılarını güvenceye almaktı. Kendi şahsi servetiyle Çanakkale Boğazı'na 2 devasa kale inşa ettirdi. Seddülbahir ve Kumkale. Venedik donanmasının İstanbul'a saldırma ihtimalini bu kalelerle sonsuza dek bitirdi. Bu askeri vizyon, Osmanlı tarihinde bir kadının şahsi parasıyla sınır güvenliği için yaptığı en büyük yatırımdı. Ancak onun asıl şaheseri askeri değil, sivil alanda olacaktı. Gözünü Eminönü'ne, İstanbul'un kalbine çevirdi. Yıllar önce Safiye Sultan tarafından inşasına başlanan ancak yarım asırdır çürümeye terk edilen yeni cami inşaatını devraldı. Orası bir bataklıktı. Kimsenin umudu kalmamıştı. Fakat Turhan Sultan bu enkazı devasa bir külliyeye dönüştürdü. Yeni camiyi sadece bir ibadethane değildi. Yanına devasa bir aşevi yaptırdı. Her gün binlerce yoksul, dil, din ve ırk gözetmeksizin burada sıcak yemek buluyordu. Turhan, halkın sadece yöneticisi değil, gerçekten annesi olmak istiyordu. Eğitim ve ticaret de unutulmadı. Yolcuların ve tüccarların konaklaması için kervansaraylar, çocukların eğitimi için sıbyan mektepleri açtı. Devletin kılıçla alamadığı kalpleri o merhametle fethediyordu. Yeni cami külliyesine gelir sağlaması için devasa bir kapalı çarşı inşa ettirdi. O günlerde yeni çarşı olarak bilinen bu yapı, baharat yollarından gelen ürünlerle dolup taştığı için bugün bildiğimiz adıyla Mısır Çarşısı oldu. İstanbul ticaretinin kalbi onun elleriyle yeniden attı. Camilerin ve külliyelerin içine binlerce ciltlik paha biçilmez el yazması eserlerden oluşan kütüphaneler kurdurdu. O, sadece taş binalar değil, imparatorluğun entelektüel geleceğini de inşa ediyordu. Tüm bu yapıların masraflarının sonsuza dek karşılanması için Mısır, Rumeli ve Anadolu'daki devasa arazilerini vakfetti. Vakfiyesinde, aşevinde pişen yemeğin kalitesinden, kütüphanedeki kitapların nasıl korunacağına kadar her bir detayı kendi elleriyle yazmıştı. Bir zamanlar rakiplerinin kanını dökmekten çekinmeyen o sert ve acımasız kadın gitmiş, yerini yetimlerin başını okşayan, yoksulların duasını alan bilge bir valide sultan almıştı. İktidarın ateşinde yanmadan geçmeyi başaran nadir bir ruhtu. Bugün İstanbul Boğazı'na veya Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne baktığınızda, o ihtişamlı silüetin en önemli parçalarından biri Turhan Sultan'ın eseridir. Şehre attığı bu silinmez imza, Kadınlar Saltanatı'nın en muazzam ve en son büyük sivil mimari başarısı olarak tarihe geçti. Bölüm 7. Veda ve Miras. Yıllar geçti. Kırım'ın soğuk bozkırlarından koparılıp getirilen, saray entrikalarında sağ kalan, devleti yöneten ve sonunda inzivaya çekilen o kadın artık yaşlanmıştı.
Turhan Hatice Sultan. 56 yaşına geldiğinde yorgun ama huzurluydu. Oğlu Sultan 4. Mehmet sık sık onu ziyaret eder. Devletin en mühim meselelerinde hala onun bilgeliğine danışırdı. Oğlu için o sadece bir anne değil, imparatorluğun ayakta kalmasını sağlayan görünmez bir kahramandı. Padişahın ona duyduğu saygı ve sevgi tüm saraya örnekti. Bazen sarayın yüksek pencerelerinden Boğaziçi'ne dalar. Köle pazarından dünyanın en kudretli makamına uzanan o baş döndürücü yolculuğunu düşünürdü. İhanetler, kafesin karanlığı, Kösem'le olan kanlı savaşı ve köprülüğe uzattığı o devlet mührü. Hepsi bir rüya gibiydi. Son günlerinin yaklaştığını hissettiğinde vasiyetini hazırlattı. Kendi yaptırdığı yeni caminin bahçesinde, halkının arasında, duaların hiç eksik olmayacağı o külliyede mütevazı bir türbeye gömülmek istedi. Şatafattan ve kibirden tamamen arınmıştı. 1683 yılının Ağustos ayında yatağa düştü. O ay, tesadüf ki Osmanlı ordularının Viyana kapılarına dayandığı, imparatorluğun gücünün zirvesinde olduğu bir aydı. Turhan Sultan, oğlunun imparatorluğunu en geniş sınırlarına ulaştırdığını bilerek son nefesini verdi. Ölüm haberi saraya ulaştığında Sultan 4. Mehmet annesinin ardından binlerce gözyaşı döktü. Sadece o değil, sokaktaki yoksullar, çarşıdaki esnaf, tekkedeki dervişler de bu merhametli kraliçe için ağlıyordu. Cenazesi, kendi elleriyle inşa ettirdiği yeni caminin bitişiğindeki o zarif türbeye defnedildi. Bu türbe, zamanla Osmanlı Hanedanı'nın en büyük anıt mezarlarından biri haline gelecekti. Bugün bile 5 farklı padişah onun ayak ucunda yatmaktadır. Turhan Hatice Sultan'ın ölümüyle Osmanlı tarihinde benzersiz bir dönem, Hürrem Sultan ile başlayan ve 70 yıl süren Kadınlar Saltanatı dönemi resmen ve tamamen kapandı. O, hem bu saltanatın son halkası hem de onu kendi elleriyle bitirecek kadar bilge olan tek kişiydi. Tarihçiler sıkça tartışır. Kadınlar devri bir çöküş müydü? Yoksa devleti padişahsızlık krizlerinden kurtaran bir can simidi mi? Turhan Sultan'ın hayatına baktığımızda cevabı görüyoruz. O, çürümüş bir sistemi zekasıyla yıkan, yerine liyakati koyan gerçek bir devlet kadınıydı. Kırım bozkırlarından kopup gelen köle bir kız çocuğu, dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini yıkımdan kurtardı. Ona altın çağını yaşattı ve adını merhametle İstanbul'un kalbine kazıdı. Turhan Sultan efsanesi, gücün kılıçla değil, akıl ve şefkatle nasıl kalıcı hale geldiğinin en kusursuz örneğidir. Topkapı Sarayı'nın karanlık koridorları bugün sessiz. Kafesin demir parmaklıkları ardında yankılanan çığlıklar, haremdeki o sessiz zehirlenmeler ve gizli toplantılar çoktan tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Zaman imparatorlukları yutar, tahtları devirir, en yenilmez sanılan isimleri bile unutturur. Fakat Turhan Sultan'ın hikayesi, ihtirasın, hayatta kalma mücadelesinin ve fedakarlığın evrensel bir öyküsü olarak zamanın ötesinde yaşamaya devam ediyor. Güç, onu elinde tutanları çoğu zaman zehirler. Kösem Sultan bu zehirle boğuldu. İbrahim bu zehirle delirdi. Turhan Sultan ise o gücü en tepe noktasındayken kendi elleriyle devlete iade edebildiği için gerçek ölümsüzlüğü buldu. Osmanlı tarihinin bu en kanlı, en entrikalı ve en kritik dönüm noktasını Turhan ve Kösem'in o amansız iktidar savaşını bizimle birlikte soluduğunuz için teşekkür ederiz. Tarihin gölgelerinde kalmış gerçek yüzleri keşfetmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve Tarih Fısıltısı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sırrın kapısını aralayana dek tarihle kalın.